Merhaba arkadaşlar. Hepiniz bir taktik, diziliş, formasyon videomuza da hoş geldiniz, sefa geldiniz. Arkadaşlar bugün bir formasyon videosunu daha yapmaktan mutluyum. Sizlerle beraber olmaktan mutluyum değerli arkadaşlarım. Şimdi arkadaşlar bugünkü konumuz bir formasyon videosu ama önce iki tane ufak bir konuya temas ederekten hemen konuya geçeceğim değerli arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi Messenger'dan bana çok sayıda arkadaşımızdan sorular geliyor. Ben o sorulara zaten orada yanıtlar veriyorum sizler için. Ama özellikle bu kanallar konusunda da bazı konuşmalar oluyor. Bakın arkadaşlar, her kanalın kendine özgü bir yolu, bir haritası var. Dolayısıyla özellikle yeni açan arkadaşlarımıza destek vermek de önemli. Onlar için iyi şans ve başarı dilemek de çok önemli arkadaşlar. Lütfen yani bu şekilde düşünürsek üstü kapalı olarak söylüyorum. Bizler için daha iyi olur diye düşünce içindeyim değerli arkadaşlar. Onun dışında mevcut kanallarda da zaten herkesin bir yolu ve bir çizgisi var. Dolayısıyla kimsenin kimseye benzemesi gibi bir olayda olması mümkün değil. Arkadaşlar şimdi yanda görüyorsunuz. Taktik formasyon oynatma listemiz içinde taktik formasyon videolarımız var. Zaten ailenizin kanalı sloganıyla çıktığımız bu yolda gördüğünüz gibi çok sayıda taktik formasyona video yaptık ve imzamızı attık değerli arkadaşlar. Kanalımızla özdeşleşmiş bir konu. Yanda gördüğünüz gibi oradan istediğiniz formasyonlara bakabilirsiniz. Eğer istediğiniz formasyon orada yoksa bana Messenger'dan da ulaşabilirsiniz. Facebook üzerinden de veya yorumlardan da onları da yerine getirmeye gayret gösteririm diyorum değerli arkadaşlar. Bir de yeni bir kanal daha var arkadaşlar. Yanında görüyorsunuz. Bir kardeşimizin kanalı. Bununla ilgili de kendisine tabii ki yolu açık olsun tekrar diyorum. Destek verirseniz ben kendisinin bir isteği vardı kanal tanıtımıyla ilgili benden. Dolayısıyla bu videoda da onu da yerine getirmiş olalım. Yanda görüldüğü gibi linki var. Kanalın görselleri var. Dolayısıyla oradan da kanalı inceleyebilirsiniz. Arkadaşlar değerli bir kardeşimiz Muzaffer Kolçak kardeşim bana Messenger'dan abi böyle 3-2-3-1-1 düzeninde bu sene oynuyorum. Ama pek iyi sonuçlar alamıyorum demişti. Dolayısıyla benden de bu konuyu incelememi istedi. Formasyon videoları içinde de olmayınca bu dizilişimiz ben de bugün buna yer vermek istedim değerli kardeşlerim. Arkadaşlar öncelikle şöyle söyleyeyim. Üçlü bir DC, üçlü bir savunma, önünde ikili bir DMC ile birinci bölgede savunma olarak büyük bir sıkıntı çıkarmayacak bir birinci bölge savunma hattı gözüme çarpıyor. Dolayısıyla bakın görüldüğü gibi üçlü bir DC ile önünde de iki DMC ile savunmada çok açık vermeyecek bir sistem olarak yorumlayabilirim. Ancak tabii rakibin formasyonu da çok önemli. Rakibin oyuncuları ve rakibin şartlarına göre de her an tabii bu değişim gösterebilir. Özellikle orta sahada gördüğünüz bir MC, ML ve ML ile beraber tabii biz bu oyuncularımızı tabii bu formasyona göre dizayn ettik. Yine her zaman da bunu söylemeye gerek yok. Dolayısıyla bu formasyona göre ML ve MR'deki oyuncuların yine bu formasyonda büyük bir iş düşüyor arkadaşlar. Çünkü dolayısıyla rakibin formasyonuna bağlı olaraktan evet birinci bölgede dedik ya 3 DC 2 DMC ile sağlam bir görüntü verse de sistem ama burada gene ML ve MR'ye iş düşüyor. Top rakipteyken, topu karşı taraftan karşılarken dolayısıyla
Bu bölgedeki bakın bu bölgedeki MR ve ML bölgesindeki oyuncuların kalitesinin yüksek ve iyi şekilde de oyun tarzının olması gerekir arkadaşlar. Dolayısıyla ikinci bölgelere eğer DR ve DL gibi bek bölgesi ise o zaman rakibi karşılamada da orada birinci bölgede özellikle iki DMC ile beraber orada bir 5-7'li bir grupla rakibi karşılayabilme şansını size verir arkadaşlar. Şunu da yapabilirsiniz tabii. Şimdi ben mantıkla ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Yani şu mantıkla ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Bunu tabii ki böyle oynayan arkadaşlar veya böyle oynamayı düşünen arkadaşlar için de maçına göre mantığı siz tabii ki kendi ayarlamanızda fayda var. Ama böyle oluyorsa şu mantıkta yani şu üç tane özellikle DC'yi ve DMC'yi tabii rakibe göre rakip sizden çok kuvvetliyse bu sistem işe yarayabilir. Güzel bir sistem olabilir. Yani şu şekilde mantıkla da oyuncularınızı bir miktar geri tutabilirsiniz. Savunma oynayabilirsiniz. Sert savunmada oynayabilmeye yakın bir sistem. Çünkü birinci bölgede özellikle yoğunlukla savunma anlayışını görüyor sistemimiz değerli arkadaşlar. Tekrar biz bu mantıklarımızı kapatalım ve devam edelim. Arkadaşlar ortada bir MC'miz var. Her ne kadar ortada bir MC her zaman sıkıntı yaratabilir desek de bu sistemde özellikle bakın şu AMC'nin de bir miktar geri gelmesiyle beraber arkadaki iki DMC ile beraber oradaki o tek MC'nin açığını kapatma şansı olabilir arkadaşlar. Yanda zaten iki tane kanat oyuncusuyla oynuyorsunuz. Dolayısıyla savunma anlayışı olarak da kuvvetli bir savunma yapabilme şansını verir. Sert savunmaya uygun olabilir. Savunma için uygun olabilir. Rakibe göre eğer rakibiniz sizden kuvvetliyse bu sistemi deneyebilirsiniz. Veya önemli gördüğünüz bir final maçıdır, geçmeniz gereken bir tur maçıdır. Bu sistemi de deneyebilirsiniz. Gelelim hücum kısmına arkadaşlar. Savunma kısmı sağlam görünen bir sistem diyorum. Sizler de lütfen yorumlara yazarsanız hep beraber bir fikir alışverişinde bulunuruz diyorum değerli kardeşlerim. Şimdi arkadaşlar bakın buradaki iki MR ve MR'deki oyuncuların iyi olmasını özellikle söylüyorum. Hem savunma anlayışı olarak dedik bunu bir yana koyduk. Ama hücum olarak da özellikle AMC'nin ST ile orta saha arasındaki ikinci bölge dediğimiz futbol tabiriyle ikinci bölge dediğimiz kısımda bir köprü oluşturması lazım. Dolayısıyla bu AMC'ye bir yük binecek. Bunu hafifletmek yine MR ve ML'nin görevi arkadaşlar. Özellikle ortadan oynarsınız veya kanatlardan oynarsınız veya karışık oynarsınız vesaire. Bu tabii rakibe göre de her an değişebilen bir durum. Ama özellikle ST'ye top taşımak için veya ST'nin boşalttığı alanlarda AMC'nin veya kanat oyuncularınızın rakibin savunma hattını, birinci bölgesini bozmasını düşündüğünüz bölgelerde özellikle dikkat ederseniz buranın bir miktar ileri çıkması MR ve ML'nin desteğiyle AMC'nin köprü vaziyeti gördüğü bir sistemde forvete katkı verebilir. Savunma olarak daha garanti aslında. Yani biraz savunmacı bir sistem arkadaşlar. 3-2-3-1-1 sistemi. Bu şekilde oynanırsa. Tabii bunun birçok formasyonu var. Ama bana Muzaffer Kolçak kardeşimizin söylemiş olduğuna göre ben şu an takımı ona göre dizayn ettim. Dolayısıyla böyle bir sistemde aslında sağlam olabilir arkadaşlar. Hücumda çok büyük bir zenginlik yaşatabilir mi? Yaşatabilir. Neden yaşatabilir? Çünkü MR ve ML ve MC'nin de bir miktar ileri çıkacağını düşünürsek orada ne kadar savunmada beşli bir savunmayla görünsek de birinci bölgede, ikinci bölgede, üçüncü bölgede
Hücum bölgesinde de yine 2, 3, 4 gibi fazla olarak oyuncu sayısıyla rakibe hücum etme şansı olabilir. Şimdi bu formasyon ne oynar derseniz, arkadaşlar bu formasyon savunma oynayabilir. Aslında sert savunmayı ben çok tercih etmiyorum. Çünkü oyuncularınızın çok fazla yorulma ihtimalini düşünerekten sert savunmayı tercih etmiyorum. Şimdi zaten biliyorsunuz fikstürde de yeni bir düzenleme oldu. Geçen ay ilk olduğu için bazı sıkıntılar vardı. Onda da bir düzenleme oldu. Dolayısıyla yeşili de çok az harcamak ve yani hesaplı şekilde, idareli şekilde harcamak gerektiğini düşünürsek savunma oynayabilir arkadaşlar. Pas yönünü ortadan oynayabilirsiniz. Yani formasyon, bakın gördüğünüz gibi formasyon ortadan oynamaya aslında müsait bir sistem. Ortadan rakibin tabii durumuna göre. Bunu da her zaman belirtiyorum. Yani bunu bir tarafa cebe koyalım. Pas atma şeklini karışık yapabilirsiniz arkadaşlar. Kısa topu ben her zaman tercih etmiyorum. Çünkü rakibiniz eğer kuvvetliyse orta sahada kalabalık bir ikinci bölge oyuncuları varsa, iyi de bir kadrosu varsa orada kaptırdığınız toplarda her ne kadar defans hattı sağlam gözükse de dolayısıyla yine de gol yeme şansınız olur. Karışık ya da uzun topla rakibe göre gitme şansı var arkadaşlar. Pres tarzına alçak kullanabilirsiniz. Top çalma tarzına eğer rakibe çok fazla duran top vermek istemiyorsanız normal olarak seçebilirsiniz. Sert savunma oynamayacaksanız bölgesel savunmayı tercih edebilirsiniz. Markaj tarzı olarak bölgeseli tercih edebilirsiniz. Offside taktiğini de sert savunma oynamıyorsanız açık tutmanızda fayda olur. Zaten mantık olarak eğer size hepsine 2 DMC'ye 3 tane stoppere yan yana mantık olarak geri emri verirseniz çok fazla kontra yemezsiniz. Ben çünkü çok maçta bunu denediğim için sizler de çok iyi biliyorsunuzdur bunu. Dolayısıyla orada çok fazla kontra yeme şansınız olmaz. Ama eğer sert savunma oynuyorsanız da o zaman tabii ki offside taktiğini de kapalı tutmanızı öneririm arkadaşlar. Takım anlayışı olarak dediğim gibi normal oynar mı? Normal de oynar arkadaşlar. Ama hücum olarak başlamak bu sistemde yani bu formasyonda çok uygun değil değerli kardeşlerim. Normal ya da savunma. Normal ya da savunma. Pas yönü karışık ortadan. Veya eğer rakibin durumu müsaitse ML ve ML üzerinden de kanatlar üzerinden de gidebilirsiniz. Ama ortadan oynamaya daha müsait bir sistem. Çünkü şurada gördüğünüz şekilde bakın şu hat üzerinde gördüğünüz şekilde ortadan daha rahat gitme şansınız var. Çünkü savunmayla orta saha arasında 2 tane DMC gibi bir köprü var. Orta sahayla santrfor ST arasında da bir AMC'niz var. Dolayısıyla bu köprülerden faydalanmak amacıyla ortadan da gidilebilecek bir sistem olarak görüyorum. Şöyle bir bakıyorum başka ne söyleyebilirim bu sistemle ilgili. Dediğim gibi kanat oyuncuları yine iyi olmalı. Özellikle üçlü bir savunma oynuyorsanız tabii ki 3 DC'yi tercih edeceksiniz ki arkadaşın da zaten bana söylemiş olduğu buydu. Yani 2 bek bir stopper her zaman sıkıntı yaratır. Onu zaten hiçbir zaman tercih etmeyelim değerli arkadaşlar. Dolayısıyla 3 DC önünde 2 DMC ile savunmada büyük bir sıkıntı çıkarmaz. Dolayısıyla rakip kanatlardan bile üzerinize gelse eğer ML ve ML'nizde mesela şurada gördüğünüz gibi Dinçer'de olduğu gibi ikinci mevki bekse orada bir miktar katkı sağlayabilir. Rakibi daha fazla oyuncuyla karşılama şansını size verir. Orta sahada tek MC gibi gözüküyor ama dolayısıyla hem AMC'nin katkısı hem arkasındaki 2 DMC ile beraber orada gene bir kalabalık oluşturulabilir. Ama santrforu besleyecek olan, hücum açısından santrforu besleyecek olan da dediğim gibi 2 kanat ve
MC ve AMC'den gelecek olan toplardır. Uzun top oynuyorsanız eğer DMC'lerinizin de şöyle söyleyeyim, DMC'lerinizin de açılıyor. Oyun kurucu özelliği varsa, ki DMC'ler için oyun kurucu özelliği, geriden top oyun kurucu özelliği çok önemlidir. Bu oyun kurucu özelliği varsa DMC'lerinizde, geriden oyun kurarak da uzun toplarla da ileri uçtaki, 3. bölgedeki, yani hücum hattınızdaki oyuncuları topla buluşturabilirsiniz. Savunmada bir problem görülmez. Ama da yine hücum içinde dediğim gibi kanatlardaki oyuncularınızla beraber, AMC'niz, santrforunuzla beraber iyi bir sistem, denenebilecek bir sistem olur. Tabii ki elinizdeki kadroya göre tabii ki bunu deneyebilirsiniz. Önerebilirim. Büyük bir açığı yok. Yani çok büyük bir açık vermez. Ama orta sahada eğer dörtlü veya beşli bir orta sahayla oynayan bir takıma karşı belki bir miktar orta sahayı kaybedebilirsiniz ama bunu defansta telafi edebilirsiniz. Kazandığınız topları da ileriki oyuncularınız değerlendirirse maça çok rahat ortak olabileceğiniz bir sistem 3-2-3-1-1 değerli arkadaşlar. Arkadaşlar yani aklıma bu formasyonla ilgili söyleyebileceklerim şimdilik bu kadar. Sizlerin de eklemek istediği, benim atlamış olabilirim. Bazı şeyler de söylememiş olabilirim. Dolayısıyla sizler de bana bu konuda yorumlarınızla destek olursanız çok çok sevinirim değerli arkadaşlar. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bir başka videomuzda tekrar görüşmek üzere. İyi konular geliyor. Bekleyin arkadaşlar.